Altın ve gümüş daha düşecek mi? Dolar ne olacak? Sizlerle birlikte bu video içerisinde buna geniş bir yer vereceğiz. Bu video ile ilgili özellikle arkadaşlar beni çok dikkatli dinleyin. Çünkü önemli formasyonlarımız var. Altın tarafında henüz daha büyük formasyonların yükselişleri henüz başlamış değil. Tabii gümüşte de gene sizlerle birlikte göreceğiz. Gümüş tarafında da önemli formasyonlarımız var. Bu formasyonlar henüz çalışmış değil. Bu formasyonlara gene bu videodaki açıklamalarla birlikte değineceğiz ve bunların neler olduğunu sizlere teknik analiz yöntemini kullanaraktan göstermeye çalışacağım. Dolar tarafındaki sıkışık seyir hala devam ediyor. Oraya da bakacağız. Oradaki son durum, bunu da burada yorumlamaya çalışacağız. Dikkatle dinlemeniz gereken, panik olmadan izlemeniz gereken önemli destek ve direnç noktalarını gene bu video içerisinde sizlere anlatacağım sevgili dostlarım. Evet, videomuza geçmeden önce her zamanki gibi kanalımıza bir beğeni atmanız ve kanalımıza abone olmamış tüm dostlarımızı da kanalımıza abone olmaya davet ediyoruz. Evet, 1805 dolarlar seviyesine doğru altının onsunda yukarı yönlü hareket izledik ve buradan bir düzeltme hareketi içerisine girmiş altının onsuyla karşı karşıyayız. Peki bu düşüş seviyesinin başlayabilmesi için altının onsunda hangi seviye altında kapanış olması lazım? Evet, 1730 dolar seviyesi altında altının ons tarafında aşağı yönlü bir hareket olması lazım ki bizler sizlerle birlikte altının ons tarafında daha aşağı yönlü bir hareket başlıyor diyebilmemiz için. Fakat şu an itibariyle baktığımız zaman 1758 seviyesinden geçen destek iyi çalışıyor durumda. Eğer ki bu destek aşağı yönlü kırılır ise de 1730 dolarlar seviyesine doğru altının ons tarafında aşağı yönlü hareketler izleyebiliriz. Fakat şimdilik sizlerle birlikte burada bir formasyonu göstereceğim. Altının onsunda neden kritik öneme sahip formasyonlarımız var? Bunu da anlatmaya çalışacağım. Bakın sevgili dostlarım, altının ons tarafında özellikle sizlerle birlikte takip ettiğimiz şurada bir çanak formasyonumuz mevcut ve bu çanağın kulbu 1730 dolarlardan geçiyor. 1805 dolarda ise bu çanağın kulp fiyatlaması yapıldı. Asıl bizler için altın ons tarafındaki ana hedef bölgesinde bulunan çanağın fiyatlaması henüz gelmedi. 1805 dolar seviyesinden kar satışları altının ons tarafında gördük ve burada da gayet normaldir bu hareketlerin olması ve bu hareketlerin de bakın arkadaşlar şurada size belirteceğim 1805 kanal hareketleri 1758 burası bir kanal hareket bölgesidir. Burası da yükselişin devamı için gerekli olan tutulumun sağlanması gereken bölge. Asıl çanağımız bakın şuradan geçiyor. Zaten 1805 dolar civarında bir satıcılı alan bölgesi olabileceğini sizlerle birlikte konuşmuştuk. Fakat buradaki alan 1730 altına inmediği sürece asıl ana çanağın fiyatlaması olan bölge burada gördüğünüz bölgedir. Yani bu bölgenin geçtiği alan aşağıda bizler için 1614 dolar seviyesi, yukarıda da 1805 dolar seviyesidir. Bu alan içerisindeki asıl fiyatlama tam bu bölge içerisinden gelecek. Yani bizler için burada 200 dolarlık bir marj var. Yukarı yönlü bir marjımız var. Bu da bizi arkadaşlar asıl altının ons tarafında getirecek olan seviye 2000 dolar seviyesidir. O yüzden henüz altında oyun bitmiş değil. Ons tarafı buradaki formasyonu şu an itibariyle fiyatlıyor durumda. Bu da 1730 dolar altına ons tarafında inmediğimiz sürece yukarı yönlü hareket beklentimiz hala da devam edecektir. O yüzden panik olmanızda şimdilik herhangi bir durum yok. Ve şu an itibariyle şurada çanaktan sizlerle birlikte bir trend çizgisi aldığımız zaman da gördüğünüz gibi bu seviye aşağı yönlü buralarda test ediliyor. R-test şeklindeki düzeltmeler altının onsu için oldukça olumludur arkadaşlar. Her R-test sonucu burada kuvvetli destek test edilir. Kırılamaz ise bir sonraki atak yukarı yönlü 1858 dolar seviyesine doğru altının ons tarafını yukarı yönlü
götürecektir. O yüzden şimdilik 1730 dolar altında bir kırılım olmadıkça sizlerin de herhangi bir panik yapmasında gerek yok. Gram altın tarafına hemen bakalım. Orada da formasyonlarımız var. Bu formasyonlarla birlikte gram altın tarafında neler olabilir? Hangi fiyatlamalar bizler için önemli olacak? Bunları da sizlerle birlikte gram altın takip eden arkadaşlarımız için değerlendirmeye çalışalım. Gram altın tarafında arkadaşlar bizim için 1035 seviyesi. Hemen hesaplayalım. Bakın şuradaki 1035 seviyesi önemli bir bölgeydi. Ve bu bölgenin yukarı yönlü kırılmasıyla birlikte rekor seviyelerini gram altın tarafında test ettik. 1060 seviyesinden geçen rekor seviyemiz kırıldı ve altının, özellikle gram altının bu seviyeler üzerinde tutunma çalışmaları devam ediyor. Burada daha aşağılarda bir kırılım görebilmemiz için ise gram altında 1030 altında kapanışlar görmemiz şart. Bu bir kere bizim takip edeceğimiz en önemli seviye. Özellikle orta vadede gram altın, uzun vadede gram altın takip eden sevgili dostlarımız bu seviyeye dikkat edecekler. Yukarıda gene gram altın tarafındaki oluşum bizler için önemliydi ve bu oluşumun arkadaşlar bizler bakın şuradaki oluşumun fiyatlamasını gram altın tarafında da henüz görmedik. Burada 967 seviyesi aşağıdan geçen alandı. 1035 seviyesi de yukarıdan geçen alandı. Şu 965 yukarıda da 1035 seviyesi. Asıl fiyatlamanın yaşanacağı alan gene buradaki bölge içerisinde olacak. Burada da bizler için bir 70 TL'lik marjımız var. Bunu da 1030'un üzerine koyduğumuz zaman bizlerin daha 1115 seviyelerine doğru buradaki asıl büyük fiyatlamanın yaşanacağı bölge gelecektir. Burada da bizler için 1115 TL civarından geçen alan hala da gram altında önemli bir alan ve fiyatlamasını beklediğimiz gram altının önemli seviyesi buradan geçiyor. Buradaki gene formasyonun bozulabilmesi için de 1030 TL altında gram altının aşağı yönlü hareketler göstermesi şart. Bu hareketleri göstermediği sürece buradaki asıl fiyatlama gram altında dediğim gibi arkadaşlar 1115 TL'ler civarına doğru gram altında tekrardan yukarı yönlü bir fiyatlamayı bizlere getirecek. O yüzden altın ve gram altın tarafında şu an itibariyle bir panik yapmaya gerek yok. Dolara da az sonra geçeceğiz. Hemen dolara geçmeden önce gümüş analizimizi de yapalım. Gümüşün onsu şu an 22 dolar 27 sent civarlarından bir gümüşün onsunu takip ediyoruz. Burada 22 seviyesi önemli bir dirençti ve bu direnç üzerinden bir düzeltme hareketi içerisine burada da girmiş durumdayız arkadaşlar. Burada da gene bakın gümüşte özellikle takip ettiğimiz bir çanak, asıl bu çanak hedefi gelmiş değil. Sadece kulp fiyatlaması gümüşün onsunda da gördük ve bu kulp fiyatlamasının düzeltmesini sizlerle birlikte yaşıyoruz. Burada da gene durumun kötüleşebilmesi için aşağı yönlü bir hareketin gümüşün ons tarafında sertleşebilmesi için bir kere bizlerin gümüşün ons tarafında 21-20 altında kapanışlar görmemiz şart. Bu 21-20 altında kapanışlar görmedikçe asıl gümüşün onsunda belirttiğim gibi gümüşün onsunda da yukarı yönlü hareketlerde asıl büyük çanağı sizlerle birlikte takip edeceğiz. Şu an sadece kulp fiyatlaması yapan bir gümüş ons. Buranın asıl hedefi de arkadaşlar 27 dolar. Bakın şuradaki 27 dolar 59 sent civarına doğru ana hedef bölgesine gidecek bir gümüş ons olacaktır. O yüzden 21-20 altında bir gümüş ons kapanışı görmediğimiz sürece sadece buradaki kulp fiyatlamasının bir düzeltmesi şeklinde gümüşün onsundaki aşağı yönlü hareketleri sizlerle birlikte okumalıyız ve şu an için panik olunacak bir durum içerisine de girmemeliyiz. Teknik olarak durum bize bunu gösteriyor. Çünkü burada asıl hedef 27 dolar 60 sent civarında gidecek bir gümüş ons fiyatlaması ilerleyen günlerde bizi bekliyor olacak.
Gram gümüş. Evet, gram gümüşte sizlerle birlikte daha önceden de belirlediğimiz bir rakamımız vardı. Bu rakamımız ne bizim arkadaşlar? 12 lira 70 kuruş. Bakın şimdi 12 lira 70 kuruş her zaman bizler için önemli bir rakam olacak. Neden 12 lira 70 kuruş gümüş gram takip edenler için önemli bir seviye olacak? Buranın üzerinde her kalışımız bizi arkadaşlar ana hedef olarak 16 lira 40 kuruş seviyesine götürecek hareketin olası hedefi bizim için 16 lira 40 kuruş seviyesidir. 12.70 üzerinde gram gümüş tutunmasına devam ettiği sürece. Şimdi beklentilerimiz doğrultusunda sizlerle birlikte birazdan dolar analizine geçeceğiz. Dolar tarafında stabil durumun devam etmesi fakat orada bir miktar yıl bitmeden yukarı yönlü hareketin gelebileceği düşüncemiz var. Ons bazlı ve dolar bazlı olarak da gram altın ve gram gümüş tarafında yukarı yönlü hareketlerin düzeltme sürecinin bitmesiyle birlikte devam edeceğini düşünüyoruz. O yüzden de gram altında bakın 12.70 bizler için en önemli destek bölgemiz. Bu destek üzerinde kaldıkça yukarıda 13.40 gene bizler için bir direnç. Burası hala bir dirençtir. Onun üzerinde 14.10, 14 lira 10 kuruş seviyesi. Bunlar birer kanal aralığı olarak da takip edilebilir. Onun üzerinde 14 lira 55 kuruş gene bir direnç olarak takip edeceğiz. 15 lira 25 kuruş ve ana hedef bölgemiz olan 16 lira 40 kuruş. Bu seviyeye kadar ileri geri düzeltme hareketleri elbette olacaktır. 12.70 altında kapanış görmedikçe beni orta vadede gene takip eden sevgili dostlarımız da bu rakamı bir yere not alsınlar. Olmadıkça bizler ons bazlı buradaki yukarı yönlü hareketin gram bazlı gümüş tarafında da yukarı yönlü takip edeceğiz. Şimdilik durum bir düzeltme hareketinin devam etmesinden kaynaklı olarak bizim de takip ettiğimiz zaman aralığı içerisinde. Dolar kuru takip eden arkadaşlarımız. Dolar kurundaki son durum ne şekilde? Evet bakın burada zaten yatay seyir hala daha devam ediyor. Yukarıda belirttiğim dolar kurundaki 18 lira 71 kuruş bugün gene test edildi. Burası bizim için önemliydi ve verdiğimiz rakamlar doğrultusunda bu hareketi burada gördük ve hemen akabinde bir satış hareketi bakın gördüğünüz gibi bizler de sizlerle buradaki hareketin olabileceğini zaten konuşuyorduk ve 18.71'in önemli bir alan olduğunu defalarcadır yatay seyirde giden dolar kurunda verdiğim destek ve dirençlerde dolar yatırımcıları da devamlı takip ediyor. Şimdi 18.71 gerçekten önemli bir yer. Fakat bu alan üzerinde doların tutunmasına izin verilmiyor. Her ne kadar da buraya doğru bir atak, bakın mum hareketi bugün de yaşasak da buradan hemen satışların geldiği doların tekrardan 18.62 destek bölgesine doğru geri çekildiğini görüyoruz. Fakat 18.62 üzerinde unutmamak lazım ki doların kaldığı her gün, her zaman zarfı, her haftalık kapanış ve aylık kapanışı dolarda yukarı yönlü 18.71'in direncini kırılacağı anlamı taşır ve burası ilk etapta gene beklentimiz olan 19 lira 50 kuruş seviyesine doğru yukarı yönlü hareketine devam etme isteğini sürdürecektir. O yüzden dolar yatırımcıları şuradaki sizlerle birlikte zaten oluşumu da takip ediyoruz ve buradaki oluşumun hedefi de bizler için 19.50'ye giden kilit nokta. Buranın bozulabilmesi için ise arkadaşlar yani aşağı yönlü bir hareket başlayabilmesi için sürekli aynı şeyi söylüyorum ama yatayda bir dolar TL kuru izlediğimiz için teknik açıdan 18.36 hala bizler için önemli. Buranın altında bir kapanış olmadıkça dolarda ana hedef kısada 19 lira 50 kuruş seviyesini görecek bir dolar olur. Yukarı yönlü inmelerde 18.71 özür dilerim söyleyemedim. İğnelenmelerde evet 18.71 yukarıda hala daha kuvvetli direnç ve baskının geldiği direnç bölgesi oranın kırılması 19.50 seviyesine hızlı bir şekilde giden dolar kurunu bizlere getirebilir yatay seyirden.
O yüzden sizlerin de dikkatli olması gereken önemli seviyeler. Genel manada piyasalara baktığımız zaman Fed'in önümüzde bir faiz arttırım kararı açıklanacak arkadaşlar. Bu faiz kararında gene Fed tarafının 0,50 bas puanlık faiz artışı yapması beklentiler dahilinde olduğu için altın ve gümüş tarafındaki hareketler yukarı yönlü düzeltmelerden sonra devam edeceği düşüncesi içerisindeyim. Bizdeki ekonomik gelişmeler bazındaki duruma bakarsak takip edilecek en önemli olay dolar Türk lirasını takip eden sevgili dostlarımız, yatırımcı arkadaşlarımız için Türkiye'nin bir kara harekatına başlayıp başlamayacağı zaman dilimi önemli olacak. Burada gene bir kara harekatıyla ilgili durum olursa bunlar hep ekonomik durumlarla ilgili olduğu için dolar tarafında bizde de yukarı yönlü hareket bir miktar daha serbest bırakılabilir. Bu harekat önemli takip edilecek. Enflasyon oranlarına baktığımız zaman ufak miktarda bir enflasyonda geri çekilme TÜİK'in açıkladığı rakamlarla birlikte bir geri çekilme gördük. Bu ilerleyen günlerde daha da hızlı bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları var. Ve Sayın Hazine Bakanı Nebati'nin de yapmış olduğu açıklamalar var. Hızlı bir şekilde enflasyonun aşağı yönlü fiyatlarda gerileme olacağı yönündeki beklentileri mevcut. Fakat bizler baktığımız zaman gıda tarafında bu türden bir aşağı yönlü hareketler yaşanabilir mi? Ben şu an itibariyle baktığım zaman yaz dönemi özellikle bizlerin bir tarım ülkesi olan bizlerin yaz döneminde bile yüksek fiyatlardan yemiş olduğumuz meyvanın, sebzenin fiyatının bana kış ayı içerisinde aşağı yönlü düşeceği yönündeki beklenti pek de gerçekçi gelmiyor. Tabii bu sadece benim kendi kişisel öngörüşümdür. Gene sizler de kendi görüşlerinizi bu video altına yazarsanız beni çok memnun edersiniz. Ayrıca ben sizlerin de dolar, altın ve gümüş üzerindeki tahminlerinizi de merak ediyorum. Bu tahminlerinizi de gene video içerisine yazarsanız çok sevinirim sevgili dostlarım. Evet, genel manada piyasalardaki son durumu sizlerle birlikte yorumlamaya çalıştık. Doların kaç TL olacağıyla ilgili, altının kaç TL olacağıyla ilgili, gümüşün kaç TL olabileceğiyle ilgili burada öngörülerimizi paylaştık. Unutmayın ki buradaki anlattıklarımız hiçbir zaman bir yatırım tavsiyesi değil. Kendi kişisel görüşlerinizle birlikte harmanlamaya çalıştığınız birer teknik analizden ibarettir sevgili dostlarım. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.